Bir takipçim dedi ki, şefim hep et ve et ürünleri paylaşıyorsun. Bizleri de düşün, sebze yapmak istiyoruz, hamur işi yapmak istiyoruz. Ne var başka tarifin? Ben de sizleri kırmıyorum. Bugün hem hamur işi hem de sebzeyi kullanabildiğim çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Patlıcanlı börek yapıyoruz. İlk önce bostan patlıcanı yani iri ve tombul patlıcanı serçe parmağım kalınlığında doğruyorum. Daha sonra bu doğramış olduğum patlıcanları dikdörtgen fırın kabına güzelce diziyorum. Dizdikten sonra bir taraflarını tuzluyorum. Ondan sonra çeviriyorum. Diğer taraflarını da tuzluyorum. Benim kullanmış olduğum patlıcan bostan patlıcan. Size de bunu tavsiye ederim. Yemeklerde, kızartmalıklarda ve bu şekildeki uygulamalarda daha lezzetli, daha acısız ve daha az yağ çeken bir patlıcan. Patlıcanlarımın iki tarafını da tuzladıktan sonra hem tepsimi hem de patlıcanlarımı yağlıyorum. Patlıcanlarımın altı ve üstü kızarana dek 200 derecede fırınlıyorum. Patlıcanlar fırında kızarırken kaşar peynirimi aldım. Kaşar peynirimi patlıcanlardan biraz daha ince olacak şekilde ince ince doğruyorum. 150 gram bir kaşar peyniri bu aşamada yeterli olacaktır. 2 avuç maydanozu ince ince doğradıktan sonra karıştırma kabına ayarlıyorum. Karıştırma kabının içerisine 2 tane yumurtayı kırıyorum. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra maydanozu ekliyorum ve 1 su bardağı kadar soğuk süt ekliyorum. Peşine de tuz ve karabiberimi ekleyerek güzelce çırpmaya başlıyorum. Bu görmüş olduğunuz karışım böreğin üst tarafına serilecek. Güzelce yaklaşık 2 dakika karıştırdıktan sonra bu karışımın içerisine de bir peynir kullanacağım. Ben eski kaşar kullandım. Siz daha aromalı bir peynir ya da bir beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Kullanacağınız peynir miktarı 200 gram. Güzelce rendeledikten sonra bu karışımın içerisine ekliyorum ve tekrar çok fazla zedelemeden güzelce karıştırıyorum. Bilmem fark ettiniz mi? Böreğin içerisinde normal yufka değil, baklavalık yufka kullanacağım. Siz normal yufkadan da yapabilirsiniz ama tavsiyem bu yönde. Baklavalık yufkaları yaklaşık 2 parmak kalınlıkta olacak şekilde bu şekilde yelpaze şeklinde katlıyorum. Bunun gibi 12-13 tane yapmanız yeterli olacaktır. Bu hazırlıklar devam ederken patlıcanlarım pişmiş ve tam da istediğim gibi olmuşlar. Fırın tepsimi yuvarlak bir fırın tepsisine ayarladım. 2 parmak derinliğinden birazcık fazla olsun. İlk önce tepsimi yağlıyorum. Ben tereyağı kullandım. Siz isterseniz margarin ya da başka bir katı yağ da kullanabilirsiniz. Yağladıktan sonra hazırlamış olduğum baklava yukalarının ilkini yuvarlak hale getirdim. Çok sıkı yapmayın. Daha sonra diğer parçalarını da etrafına dizmeye başlıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey aynı gül böreği yapar gibi yapıyoruz. Fakat aralarda muhakkak boşlukları olsun. Çünkü biz bu boşluklara daha sonra patlıcan ve bütün kaşarları ekleyeceğiz. Ve de en sonunda da az önce hazırlamış olduğumuz harcı dökeceğiz. Yufkaları güzelce yerleştirdim. Aralarına muhakkak birer parmak girecek şekilde boşluklar bırakmaya çalıştım. Şimdi patlıcanlarımı teker teker alıyorum ve uygun gördüğüm yerlere gelişigüzel şekilde yerleştirmeye başlıyorum. Toplamda ben bir tane patlıcan kullandım. Yaklaşık 15-16 tane dilimi vardı ve yeterli oldu. Kaşar da yine 15-16 dilimi olacak şekilde oldu. Bu da yeterli oldu. Patlıcanları yerleştirdikten sonra en son ortaya da bir tane koyuyorum. Gül motifi yakalamaya çalıştım. Daha sonra ilk başta kesmiş olduğum o bütün kaşarları teker teker gelişigüzel yerlere koyuyorum. Patlıcanların kenarlarına, önlerine ve arkalarına olacak şekilde güzelce ayarladım. Son görüntü bu şekilde. Gördüğünüz gibi çiçek gibi oldu. Şimdi hazırlamış olduğum harcı da üzerine ekliyorum. Elimle güzelce bir ayarlama yaptıktan sonra fırına gitme vakti geldi. 200 derecede altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Burada dakikanın bir önemi yok. Lütfen altının da üstünün de çok güzel kızarmış olmasına dikkat edin. Bütün eve mis gibi bir koku salan, altı üstü nar gibi kızarmış, çıtır çıtır bir börek oldu. Şimdiden afiyet bal şeker olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.